Yükselişiyle sizi zengin edecek 4 adet önemli hisseden bahsedeceğim bu videomuzda. Bu hisselerin teknik analizini gerçekleştireceğiz. Kanalımızı yeni izleyenler varsa şunu söyleyelim. Biz temeli sağlam olan hisselerde teknik analizler gerçekleştiriyoruz. Bilginiz olsun. 4 önemli hisseye geçmeden önce endekse bakacağız. Daha sonrasında video içinde sizlere ufak bir sürprizim olacak. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. BIST 100'e baktığımızda Cuma günkü kapanışı eskiden çizdiğimiz 10.400 direnç seviyesine gelmiş durumda. Peki bu bizim için ne ifade ediyor? Hemen şunu söyleyeyim. Eğer ki endeks 10.400'ün üzerine çıkmayı başarır ve üzerinde kapanış yaparsa bir sonraki hedef 10.820 direnç bölgesi olacaktır. Şu an endeks güzel gidiyor. Fakat şunu unutmamalıyız. Siyasi karışıklıklar halen devam ediyor ve faizler çok yüksek. Biz faizlerin yüksek olduğu, enflasyonun yüksek olduğu ve iç karışıklıkların olduğu bir dönemde borsaya yatırım yapıyorsak şunu unutmamalıyız. İç karışıklıklar düzeldiğinde, faizler indiğinde borsa çok iyi yerlere gitmiş olacak. Yani şu an toplayan ileride çok güzel kazanır. Kısa vadeli hareketli ortalamaları açıyoruz. Ve bakın endeks için alış sinyali 9320 seviyesinde gelmiş ve endeks çok güzel kendini yukarıya atmış. Kısa vadedeki dalgalanmaları görebiliyoruz arkadaşlar buradan. Bir de orta uzun vadeli bakalım. 50'ye 100 günlük basit hareketli ortalamalarımı açtım. Ve bakın 50 günlük hareketli ortalamamız 100 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmış durumda. Peki bu ne demek? Eğer ki 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı yukarıya keserse orta uzun vadeli al sinyali geldi demektir. Geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda piyasanın çok dalgalandığını görebiliyoruz. O yüzden orta uzun vadede alım yapacaksak sadece tekniğe bakarak alım yapmayacağız. Bunu unutmayalım. Bu çok önemli bir kriter. Ben şimdi ilk hissemizin analizine geçeceğim. Siz de bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında Telegram kanallarımız mevcut. Kanallarımıza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olduysanız ve bildirimleri de açtıysanız ilk hissemize geçelim. İlk hissemiz Doğuş Otomotiv arkadaşlar. Bu hisse benim favori hissem. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu an günlük mum grafiğindeyiz ve geçmişe gittiğimizde görüyoruz ki Doğaç yaklaşık olarak 413 lira seviyelerinden 183'e kadar düştü. Bu düşüş muazzam bir düşüş. Yani orta uzun vadede şu an toplayan varsa geleceğini kurtarıyor diyebilirim. En sonki dip seviyelerine bakacak olursak hemen şöyle bir destek noktası çizelim. 164 lira bölgesi bizim destek bölgemiz. Hissenin fiyatı şu an 183 TL. Orta uzun vadede alım yapacaksak tabii ki bu fiyatlar şu an çok uygun. Yani illa 163'e, 165'e veya 170'e düşmesini beklemeye gerek yok. Zaten faizler yüksek. Borsa adam akıllı gitmiyor. Yani hisse zaten daha ne kadar düşebilir? Bunu unutmayalım. Bu aklımızda olsun. İlk önce Wave Trend'e bakalım. Zaten şuralar bizim dip bölgemiz arkadaşlar. Wave Trend'de bu dip bölgelerde al sinyali vermiş. Kısa vadede ufak bir atak gelmiş durumda. Bir de hareketli ortalamalarla hemen bakalım arkadaşlar. 7'ye 21 günlük basit hareketli ortalamayı açıyoruz. Ve bakın kısa vadeli hareketli ortalamamızda 173 lira seviyesinde al sinyali gelmiş durumda. Şu anki fiyatlardan maliyetlenmek veya maliyet düşürmek akıllı bir seçenek olacaktır. Peki orta uzun vadeli hareketli ortalamamız bize ne söylüyor? Hemen ona bakalım. Evet. 50 günlük hareketli ortalamamız 100 günlük hareketli ortalamayı aşağı kesmiş durumda. Yani şu an bir satış sinyali hakim. Ve 100 günlük basit hareketli ortalamanın da altında kalındığı için belli bir süre daha satış baskısı devam edebilir. Yani toplamak için 200 ile 160 lira fiyatları arasında hisse git gel yapabilir. Ve zaten geçmiş fiyat hareketlerine gittiğimizde de uzun bir süredir 100 günlük hareketli ortalamasının altında seyrettiğini görüyoruz. Yani bunu şu an şu şekilde anlamayın. Eğer 100 günlük hareketli ortalamaya geçerse hisse patlayacak, uçacak anlamına gelmez. Yani şu anki faiz ortamında Doğaç gitmez arkadaşlar. Doğaç şu an düştü. Şu an dinleniyor. Orta uzun vadede zengin edecek yatırımcı bekliyor. Yani benim söyleyebileceğim tek şey bu. Tabii ki bu sırada temettüsünden de yararlanmış olursunuz. Onu da söyleyelim. İkinci hisseye geçmeden önce ufak bir not düşmek istiyorum. Burayı çok dikkatli dinleyin. Kısa ve öz borsa kanalı olarak eski konseptimiz ile devam etmeyeceğimizi söylemiştim. Herkese açık videolarımız yine bu şekilde yüklenecek fakat katıl kısmında ufak bir değişiklik yaptım. Katıl kısmında kademe 2'ye üye olarak siz de benimle beraber geleceğinize yatırım yapmak isterseniz, ciddi paralar kazanmak isterseniz katıl kademe 2 üyesi olabilirsiniz. Peki buradaki avantajlarınız ne olacak arkadaşlar?
Öncelikle şöyle söyleyeyim. Kendime de dizeceğim portföy için özel videolar çekeceğim. Bunu sizlerle paylaşacağım. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Amacımız borsadan ciddi şekilde kar yapmak olacak. Yani kimse zaten borsaya zarar etmek için girmez. Çok ciddi para kazanma hedeflerimiz var. Katıl Kademe 2'ye özel Telegram'da VIP grubumuz da mevcut. Ve Katıl Kademe 2 üyelerine özel her ay çekilişler düzenlenecek. Yani bu ne demek? Diyelim ki siz bizim Katıl Kademe 2 üyemiz oldunuz. Her ay çekilişler düzenleyeceğim arkadaşlar. Katıl Kademe 2 üyelerimizden seçeceğim kişilere dolar ödülü, hisse ödülü ve yanında birçok farklı ödül verilecek, bilginiz olsun. Yani eski konseptimizle devam etmeyeceğiz. O yüzden Kısa ve Öz Borsa kanalı olarak birçok değişikliğe gittik. Ve eğer içinizde geleceğini düşünen varsa, çocuğunun, eşinin geleceğini düşünen varsa, okul masraflarını düşünen varsa, işte nasıl ev alabilirim, nasıl araba alabilirim diye düşünen varsa arkadaşlar, Katıl Kademe 2'yi kesinlikle sizlere öneririm. Oradaki serüvenimiz ve yol haritamız çok farklı olacak, bilginiz olsun. Yani Katıl Kademe 2'ye üye olduğunuzda oradaki yapılan planlara ve çizilen planlara sadık kalırsanız benimle birlikte çok güzel yerlere ilerleyeceğinize eminim. Bunu da söyledikten sonra ikinci hisseme geçiş yapıyorum. İkinci hissemiz Enka arkadaşlar. Enka İnşaat ve Sanayi. Fiyat geçmişine baktığımızda şu anki piyasa koşullarından çok ciddi şekilde etkilenmediğini ve ara ara düşüşler yapsa da, hemen şöyle işaretleyelim, bakın, ara ara düşüşler yapsa da yükseliş trendini koruduğunu ve yoluna devam ettiğini görebiliyoruz. İnşaat asla durmayacak bir sektör. Orta uzun vadede portföyümüze ekleyeceksek çeşitlilik açısından inşaat sektörünün de bulunması çok mantıklı olacaktır. Peki Enka'daki teknik seviyelere baktığımızda ne görüyoruz? Wave Trend'de şu an bir satış sinyali hakim. Kısa vadeli hareketli ortalamamız ne söylüyor? Şu an arkadaşlar alış sinyalinde 62 lira seviyesinde al sinyali gelmiş durumda. Fakat çok fazla hareketli olduğu için biraz karışık gözükebilir. Biz daha doğru sonuçlar için orta uzun vadede bakacağız. 50-100 günlük hareketli ortalamamı açıyorum. Şu an 50 günlük hareketli ortalamamız 100 günlük basit hareketli ortalamayı yukarıya kesmiş. Bakın kesişim noktası burası. Fiyata baktığımızda 52 lira diyebiliriz. Ve şu anki fiyat 65 lira. 100 günlük basit hareketli ortalamasının üstünde kaldığı müddetçe de orta uzun vadeli yükselişini sürdürecektir. Zaten grafiğin geçmişine gidersek 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrettiğini görebiliyoruz. Bakın 50 günlüğü kapattım. 100 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda zaman zaman çarpsa da tekrardan toparlayıp üstüne çıkmayı başarmış. Alım noktası için 100 günlük hareketli ortalamaya çarpmasını bekleyebiliriz. Orta uzun vadede portföy yapanlar veya model portföy oluşturanlara Enka hissesi de güzel gelecektir diye düşünüyorum. Bu hissemizi de anlattıktan sonra 3. hisseye geçiyoruz. 3. hissemiz Astor Enerji. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz mutlaka sonuna kadar izlemeye özen gösterin. Kesinlikle kaçırmayın. Ve arkadaşlar, analize geçmeden önce size birkaç saniye süre vereceğim. Henüz kanala abone olmadıysanız ve videoyu da beğenmediyseniz bunları yapmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de mutlaka açın. Her akşam video atamıyoruz fakat video attığımızda akşam 8'de video geliyor. O yüzden bildirimleri açarsanız attığımız videolardan anlık haberdar olursunuz ve fırsatları kaçırmamış olursunuz. Şimdi Astor'a bakalım arkadaşlar. Öncelikle şu destek ve direnç bölgelerimizi siliyorum. Bunları eski analizimizde çizmiştik. Bizi eskiden takip edenler bilir. Astor arkadaşlar orta uzun vadede portföyde bulunması gereken ve iyi fiyatlanacak hisselerden bir tanesi. Geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda 151 lira seviyelerinden yaklaşık 65 liraya kadar düştüğünü görüyoruz ve şu anki fiyatı 93 lira. Bu 65 TL bölgesinden 130 liraya kadar tekrardan atak gerçekleştirmiş, 2 tane direnç bölgesini aşmış arkadaşlar. Fakat şu an tekrardan kısa vadede bir düşüş görüyoruz. Yani tam olarak şuradan bahsediyorum. Orta uzun vadede toplayacaksak şu anki fiyatlardan toplayıp portföyde bekletebiliriz. Peki Wave trendimiz bize ne söylüyor? Hemen bakalım. Evet, şurada dip bölgede yani 89 lira fiyat seviyesinde alış sinyali gelmiş ve zaten 83 lira destek bölgesine yakın olduğu için de bu fiyatlardan toplanabilir. Kısa vadede şu an bakmayacağım. Bizim için önemli olan 50-100 günlük basit hareketli ortalamamız. Evet, şu an karşımıza çok güzel bir teknik çıktı. Bakın 50 günlük basit hareketli ortalama 100 günlüğü aşağıya kırmış. Bu bizim için neyi ifade ediyordu? Hemen sizlere hatırlatayım. Kısa vadeli olan basit hareketli ortalama, uzun vadeli olan basit hareketli ortalamayı aşağıya keserse satış, yukarıya keserse de alış sinyalini taşır. Orta uzun vadede Astor'a bir satış sinyali gelmiş, bakın 110 lira seviyesinde ve şu an hisse halen düşüşte. Biz bunu nasıl toplayacağız? 100 günlük basit hareketli ortalamasının üzerine atmadan veya attıktan sonra veya yaklaştığında toplayabiliriz. Fakat dediğim gibi şu anki seviyeleri orta uzun vadede uygun olduğu için ve güzel fiyatlarda olduğu için
portföye eklenebilir. 50 günlük basit hareketli ortalamayı kapatıyorum. Evet, şu an 100 günlük basit hareketli ortalamanın altında hissemiz seyrediyor, bilginiz olsun. Geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda da bakın 100 günlük hareketli ortalamasını geçtiğinde ciddi yükselişler kaydettiğini görüyoruz. Tabi bu şu demek değildir. Birkaç gün içinde veya önümüzdeki zamanda 100 günlük basit hareketli ortalamasını geçtiği anda fırlayacak anlamına gelmez. Biz ne demiştik? Şu an faizler çok yüksek ve siyasi iç karışıklıklar mevcut. O yüzden alıyorsak ertesi gün kar ederim mantığıyla değil de orta uzun vadede kazanç elde ederim mantığıyla yaklaşmamız gerek. Bunu da söyledikten sonra favori sürpriz hissemize geçiş yapıyoruz. Yani şu anki anlatacağım hisse benim gerçekten favori hissem. Onu size söyleyeyim ve şimdi favori hisse gelsin. Favori hissemiz, daha doğrusu benim favori hissem Logo Yazılım arkadaşlar. Bakın Logo Yazılım da diğer hisseler gibi çok uzun süredir takibimde ve adından da anlaşılacağı üzere yazılım hissesi. Bir portföy yapıyorsak yani yazılım hissesi olmadan olmaz. Çünkü devrimiz, günümüz artık yazılımla, teknolojiyle ilerliyor. Peki Logo son zamanlardaki hareketlerini nasıl yaptı? Fiyat geçmişine gittiğimizde bakın ciddi sert düşüşler görsek de ana trendinin yükseliş olduğunu ve yükselişini çok güzel koruduğunu görebiliyoruz. Yani şuradan şöyle bir çizgi çizersek arkadaşlar bakın şu anki piyasa koşullarına rağmen kendini fiyatlamış ve yükselişine istikrarlı şekilde devam etmiş. Mesela videonun başına Doğaç'a bakmıştık. Doğaç'ın performansı nasıldı arkadaşlar? Yani şu şekilde bir düşen grafik mevcuttu ve Doğaç bu şekilde aşağılara doğru salmıştı. İkisinin sektörü birbirinden farklı ve farklı hisseler olduğu için bunun olması çok doğal. Ama şu anki iç karışıklıklara ve faizlerin bu kadar yüksek olmasına rağmen Logo'nun yükselişine devam ettiğini görebiliyoruz. Peki bu bizim için ne anlam taşır? Orta uzun vadede ekleyeceksek portföye atıp keyfini sürebiliriz. Logo bizim için böyle bir hisse. Peki 100 günlük basit hareketli ortalamayı açtığımızda ne görüyoruz? Evet. Logo 100 günlük basit hareketli ortalamasını yukarıya kırmış ve üstünde kalmayı başarmış. Zaten geçmiş fiyat hareketlerine de baktığımızda 100 günlük basit hareketli ortalamayı çok bekletmeden tekrardan üzerine çıkıp hareket ettiğini görüyoruz. Alım için 150 lira ve 143 lira destek bölgeleri beklenebilir. Yani düşüşleri de biraz sert oluyor fakat çıkışları da yüksek. Ama orta uzun vadede bizi asla üzmeyecek hisselerden birisi. Yani ben bu hisseye özellikle favori hissem diyorum, bilginiz olsun. Kendi yatırım kararlarınızı vermeden önce benim kanalımda bir hisse izlediyseniz veya bir analiz izlediyseniz aklınızda soru işareti varsa yorum atabilirsiniz veya bu hisseyi ekstra gidip başka kanallardan, diğer kaynaklardan da destek alarak araştırıp yatırım kararlarınızı daha sağlam bir şekilde ve daha emin bir şekilde verebilirsiniz. Evet, şu an benim videomu izlediniz. Belki aklınıza birçok şey yattı veya yatmadı. Bu tamamen sizin vereceğiniz karara bağlı arkadaşlar. Fakat şunu söyleyeyim, yani benim kanalımda işte örneğin diyelim Logo'nun teknik analizini incelediniz. Gidin başka bir kanalda temel analizini izleyin. Birkaç kaynaktan daha bilgi edinin. Yatırım kararlarınızı ona göre verin. Kimin videosunu izliyorsanız izleyin arkadaşlar. Kimi takip ediyorsanız edin, fark etmez. Tek bir kaynaktan bilgi almak yerine birkaç farklı kaynaktan alacağınız bilgileri doğrulamak daha doğru yatırım kararları vermenizi sağlayacaktır. Sonuçta burada kimse medyum değil veya ilah değil. Geleceği kimse göremez ve kimseye de körü körüne inanmayın arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra videomu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar.